Merhabalar, bu hafta kök hücre tedavilerinden bahsetmek istiyorum. Kök hücre tedavilerinden ben kliniğimde G-Cell kök hücreden faydalanıyorum. Çünkü G-Cell hem FDA onaylı hem de birkaç artısı var. Şimdi onlardan bahsedeceğim size. Özellikle saç dökülmelerinde ve deri gençleştirme işlemlerinde kök hücrelerden faydalanıyoruz. Peki kök hücrenin diğer işlemlerden en büyük artısı ne? En büyük artısı dışarıdan herhangi bir kimyasal ilaç ya da bir reaksiyona neden olabilecek bir şey enjekte etmemiş oluyoruz. Cihaz uygulamaları yapmamış oluyoruz. Sizin kendi hücrelerinizi alıp, saflaştırıp ve fotoaktivasyonla o hücreleri aktive edip tekrar size enjekte etmiş oluyoruz. İşte az önce bahsettiğim G-Cell'in diğerlerinden en büyük artısı fotoaktivasyon aşaması. Fotoaktivasyon aşamasında biz özel bir ışıktan faydalanıyoruz. Böylelikle sizin hücrelerinizi aktive ederek sizi enjekte etmiş oluyoruz. Bu ne sağlıyor? Adı üzerinde aktive oluyor hücreler ve çok daha etkili bir sonuç almanızı sağlamış oluyor. Kök hücre tedavilerinin bir diğer güzel yanı da şu. Evet, sizin hücrelerinizi alıp size veriyoruz. Kendi hücrelerinizi yoğunlaştırarak, daha zenginleştirerek, aktive ederek veriyoruz. Dışarıdan bir kimyasal ya da herhangi bir cihazla bir bağ olmamış oluyor. O yüzden de yan etki riski yok. Bir diğer artısı da sadece tek seans uygulanması. Yani mezoterapi yapacağız ya da size PRP yapacağız. Genellikle tekrarlayan uygulamalar gerekiyor. Ama kök hücre tedavisini bir kez yapınca en az bir yıl boyunca etkinliği zaten devam ediyor. Şimdi eğer biz saçlarınız daha gürleşsin, dökülmelerin önüne geçelim, ince cılızlaşmış ve bebeksi tüyler kalınlaşsın istiyorsak o zaman saçlı deriye kök hücre uyguluyoruz. Saçlı deriye kök hücre uygulayacaksak kulak arkasındaki saçlı deriden 6 adet biyopsi alıyoruz. Bu aldığımız biyopsilerdeki hücreleri ayrıştırıp mezenşimal hücreleri, özellikle hücreleri saflaştırıp aktive edip saçlı derinize enjekte ediyoruz. İşlem bu kadar basit. Toplamda da 20 dakika falan sürüyor ama 20 dakika boyunca ben sizin başınızda sürekli bir şeyler yapıyor olmuyorum. Bir 1-2 dakika kadar biyopsi almam sürüyor. Sonra cihazın çalışması için cihaza bir süre tanıyoruz. Sonrasında da ben o saf kök hücrelerden oluşan zengin preparatı size enjekte etmiş oluyorum ve işlem sonuçlanıyor. Saç için çok da seviyorum. PRP, mezoterapi de evet yapıyorum, seviyorum. Peki kök hücrenin onlardan artısı ne? İşte dediğim gibi tek seansta çok da güzel sonuçlar veriyor. Bir daha ağrı çekmemiş oluyorsunuz. 10 kere PRP yaptırmak yerine bir kere kök hücre yaptırmanız yetiyor. Eğer biz derinizi iyileştirmek istiyorsak, daha genç halinize kavuşmanızı sağlamak istiyorsak, yani ciltteki lekelerden kurtulmak, elastikiyet kaybını geriye döndürmek, daha sıkı hale getirmek, kırışıkların azalmasını sağlamak istiyorsak da kök hücreden faydalanıyoruz. Tabii bu defa saçlı deriden değil, kulak arkasındaki saçsız deriden hücreler topluyoruz. Minik minik topladığımız hücreleri sonrasında buralara bu arada hani bir biyopsi işleminden bahsettiğim için iz kalıyor mu diye tabii ki merak ediyorsunuz. Biz güzelleşmek için bir şey yaparken tabii ki iz kalsın istemeyiz. Bu aldığımız biyopsiler o kadar küçük ki sonrasında bir dikiş atmam gerekmiyor. Kendiliğinden küçülüp iyileşiyorlar ve iz bırakmıyorlar. Kulak arkasındaki saçsız deriden aldığımız biyopsileri de cildinizde istediğimiz herhangi bir bölgeye enjekte edebiliyoruz. Tabii ki en sık yüz, boyun, dekolte bölgesine yapıyoruz. El sırtına yaptığım hastalarım da var. Genital bölge gençleştirmek için yaptığım hastalarım da var. Ve tamamında da çok yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Yine tek seans olması güzel bir avantaj bence. Şimdi kök hücrenin formları var. Otolog kök hücre bu. Yani sizden olanı yine size verdiğimiz bir uygulama benim bu anlattığım. O yüzden de herhangi bir yan etki riski yok. Bir de başka bir bireyden alınan ve size enjekte edilebilen kök hücre formu var. Duyuyorsunuzdur. Yeni doğan sünnet derisinden alınıyor, enjekte ediliyor. Bunda da şu ana kadar görülmüş bir yan etki yok. Ama uzun vadeli sonuçlarını çok bilmediğim için ben genellikle otolog kök hücreyi tercih ediyorum kliniğimde. Yani kendi hücrelerinizi alıp, saflaştırıp, aktive edip tekrar size enjekte ettiğimiz yöntem. Bunu başından beri anlattığım ve en sık yaptığım kulak arkasından alınan hücrelerinizde. Bununla birlikte sizin karın bölgenizdeki yağ hücrelerinizi alarak yine onları da saflaştırarak size enjekte edebiliyoruz.
Bunun diğerinden artısı ne? Biraz daha yoğun hücre, daha zengin hücre alabiliyoruz göbekteki yağları alırsak. Bir diğer artısı da başka bir teknikle yaptığımızda dolgu etkisi de sağlamış oluruz. Bu da yine göbekten aldığımız yağların size enjekte edildiği, yani yine sizin hücrelerinizin size enjekte edildiği bir kök hücre yöntemi. Toparlarsam, biz eğer cilt kalitenizi arttırmak istiyorsak, derimiz daha güzel, daha genç halimiz gibi olsun istiyorsak, yine saçlarınız içinde dökülmelerin önüne geçmek, incelmiş ve bebek gibi olmuş bebeksi hücreleri, bebeksi saçları tekrar eski formuna getirmek istiyorsak kök hücreden faydalanıyoruz. Kök hücre diğer işlemlerle rahatlıkla kombine edilebilen bir yöntem bu arada. Yan etki riski olmaması ve tek seans uygulanması da en büyük avantajlarından bir tanesi. Kök hücre tedavisini kadınlarda olduğu gibi tabii ki erkek hastalarımızda da uygulayabiliyoruz. Kök hücre ekimi olarak duymuş olabilirsiniz. Bu bir saç ekimi yöntemi değil ama biz kulak arkanızdaki kök hücreleri alıp ön tarafa ektiğimizde biz bir kök hücre ekimi yapmış oluyoruz ve bebek saçların kalınlaşması, özellikle de foliküllerin canlanması, saçların kalınlaşması bakımından zaten saçlı deriyi en çok erkek hastalarda uyguluyorum. Kadınlarda daha çok deri gençleştirme amacıyla yapıyoruz. Tabii ki her iki yöntem, her iki cinsiyet için de rahatlıkla yapılabilir. Peki size kök hücre tedavisi yapacaksak, öncesinde sonrasında nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Sosyal hayatınızdan kopuyor musunuz, kopmuyor musunuz? Bir de bundan bahsedeyim. Sosyal hayattan koparan bir yöntem değil bu. Kesinlikle değil. Onu net olarak söyleyebilirim. İşlemden sonra normal hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Sadece saçlı derinizden aldığımda biyopsi bölgelerini bir gün boyunca yıkamamanızı istiyorum. Yani yaz aylarında yaptıran hastalardan havuza denize girebilir miyim gibi sorular çünkü almıştım. Bir 3 gün kadar su değmesi o bölgeye güzel olur. Yani sosyal hayatınızdan kopmazsınız, işinize gücünüze devam edebilirsiniz. Ama özel tatil planı İşlemden sonraki ilk 3 gün yapmasanız güzel olur. İşlemi yaptık, hemen yarın işte cildimizdeki kırışıklıklar geçecek mi? Ya da hemen yarın saçlarımız mı artacak? Tabii ki öyle bir şey değil bu. Kök hücre tedavisinde biz oradaki hücreleri tohum ekmek gibi tarlaya düşünebilirsiniz. Bir etkilerinin oluşabilmesi için süre tanımamız gerekiyor. Bu sürede ortalama 3 aydır. Yani ben size bugün kök hücre yaparsam 3 ay sonra etkilerini görürüz. Etkiler kalıcıdır. Yani bunu yaptık, bir botoks gibi 6 ay sonra hop eskiye döndük gibi bir şey söz konusu değil. İşlemin etkileri kalıcıdır ama biz yıllar içinde yaşlanmaya devam ettiğimiz için ara ara kök hücre tedavisi yaptırmakta fayda var. Bu ara aradan kastım 1 ila 2 yılda bir gibi düşünebilirsiniz. İşlem ne kadar sürecek? Dediğim gibi toplam gelmeniz gitmeniz yarım saat gibi düşünebilirsiniz. Yarım saatin sonunda işlem tamamen bitmiş oluyor. Dediğim gibi 3 ayın sonunda da etkileri görmeye başlıyorsunuz. Doğal bir yöntem, kendi hücreleriniz olduğu için, artı bir kimyasal, bir ilaç katmadığımız için her hastaya yapılabilir. Ha, kime yapılmaz? Onu bir vurgulayayım. Sizin bir romatizmal hastalığınız varsa kök hücre yapmayı tercih etmiyorum. Bir de sizin daha önceden geçirilmiş bir kanser öykünüz varsa yine kök hücre yapmayı tercih etmiyorum. Bunun dışındaki bütün hastalarda, bütün yaş gruplarında tercih ettiğimiz yöntemlerden bir tanesi yine deri kalitenizi arttırmak için. Bu haftanın konusu kök hücre. Kimlere yapılır, kimlere yapılmaz, ne kadar süre sonra etkiyi görürüz? Genel olarak bunlardan bahsettim. Yine aklınıza takılanlar olursa bize ulaşabilirsiniz. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere.